Merhaba arkadaşlar, Doki Doki'nin yeni bir videosunun yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu kaydı tekrardan yapıyorum çünkü az önce yarım saatlik bir kayıt aldım. Fakat şöyle bir sıkıntı oldu. OBS sadece alt tabdayken çektiğim yanlış. Oyun tamamen aynı ekranda geçiyor, hiçbir şey değişmiyor. O yüzden bu kaydı bir daha çekiyorum. En başta oynayacağım yani. Natsuki rotasını oynayacağız bugün. Natsuki ile ilerleyeceğiz. Natsuki'nin iki farklı yolu var. Biri hafif istirek gibi direkt yapamıyorsunuz. Zaten bir tanesi de şu anda oynayacağımız normal düz yolu. İkisine de nasıl gitmeniz gerektiğini göstereceğim videonun devamında. Ya diğer videolarda göstereceğim daha doğrusu. Hazırsanız başlayalım Natsuki'ye direkt. Belki de Natsuki ile biraz zaman geçirsem fena olmaz. Kulüpteki o sert ve ilgileci tavırlarının altında aslında ne yattığını merak ediyorum. Hem birbirimizi daha iyi tanımamız belki de bana karşı olan o gereksiz önyargısını kırmama yardımcı olur. Tabii kabul eder mi? Yoksa beni yanından kovar mı bilmiyorum ama denemekten zarar gelmez sanırım. Zaten Natsuki'nin fazla uzağa gitmediğini görmüştüm. Sanırım ilerideki bankların oraya gitmişti. Ağaçların gölgesi tam da dinlenmelik bir yerde. Belki hala oradadır. Parkın o kısmına doğru yürüyorum. Hayır, burada değil. Belki de çocuk parkın o cıvıl cıvıl tarafına gitmiştir. Rengarenk şeyleri sevdiğini biliyorum. Oraya baksam iyi olur. Gözlerim etrafı tararken tanıdık o pembe saçları arıyor. İşte orada. Kendi kendime Natsuki'yi göstererek fısıldıyorum. Umarım kimse dışarıdan beni gizli gizli bir kızı izleyen bir sapık gibi anlamaz. Umarım. Natsuki köşedeki ıssız bir bankta oturmuş. Daha doğrusu bacaklarına kendini çekip iyice küçülmüş. Cen'in pozisyonuna girmiş. Yalnız görünüyor. Etrafta kulüptekilerden kimse yok. Adımlarımı yavaşlatarak Natsuki'ye doğru yaklaşıyorum. Hey, ne haber Natsuki? Hı? Cevap vermiyor. Hiç kıpırdamıyor bile. Bankın etrafından uzunca dolanıp Natsuki'nin önüne geliyorum. Oo, yumuş. Yüzündeki o her zamanki çatık kaşlı ve öfkeli ifadeden eser yok. Nefes alıp verdikçe omuzları hafifçe inip kalkıyor. Şu an o kadar huzurlu ve narin görünüyor ki belki de onu uyandırmamalıyım. Belli ki dinlenmeye ihtiyacı var. Yavaş... Ha, dur. Yavaşça arkamı dönüp onu yalnız bırakmak için adım atıyı uyandırdım ve gidiyor musun budala? Aniden gelen o uykulu ama hoşsuz ses silkilip arkamı dönüyorum. Natsuki gözlerini ovuşturarak kaşlarını her zamanki gibi çatarak bana bakıyor. Üzgünüm, uyuduğunu fark etmemiştim. Rahatsız etmek istemedim, o yüzden sessizce gitmeye çalışıyordum. Önemi yok artık, uyumuyordum. Sadece gözlerimi dinlendiriyordum ayrıca. Pek öyle durmuyordu ama onunla tartışmanın da bir faydası yok. Öyle durmuyordu diyeceğim. Ne demek öyle durmuyordu, sana yalan mı söylüyorum diyecek. Sonra hayır ama pek de uyu gibi kavga çıkacak. Niye geldin buraya? Söyleyecek bir şey varsa söyle ve işine dön. Nasıl ters dünya ya? Senin için gelmiştim aslında. Beklenmedik. Bu cümlem üzerine Natsuki'nin omuzları aniden dikleşiyor ve gözleri hafifçe erileşiyor. Benim için mi? Sesi bir anına titriyor ama hemen kendini toparlayıp o savunma mekanizmasını devreye sokuyor. Yoksa aptalca bir şaka falan mı yapacaktın bana? Ne? Tabii ki öyle bir şey yapmayacaktım. Sadece kulüptekilerle biraz daha iyi anlaşmak ve birbirimizi tanımak için geldim. Neden ilk ben? Belki birbirimiz hakkında daha fazla şey öğrenirsek kulüpte daha rahat ederiz diye düşündüm. Ayrıca diğerlerini etrafta göremedim ve eminim ki Monika'nın yapacak başkalık işleri vardır. Sanırım Yuri de çoktan bir köşeye çekilmiş sessizce kitap okuyordur. Sayori'yi zaten çocukluktan beri tanıyorum. Bu arada Sayori'yi buraya gelirken görmüştüm ama etrafta gözükmüyor. Sen gördün mü? Evet, buradaydı. Dondurmacıyı arıyordu sanırım ama bulamayınca başka yerlere bakmaya gitti. Dondurma arabası kovalıyor Sayori. Şaşırmadım. Sayori'yi bir yerde bulmak veya onu yürütmek için yemekten bahsetmek yeterli. Bir de bana sor. Natsuki'nin yüzünde ufak, samimi bir gülümseme beliriyor. Cupcake'leri yaptığımda onu yememesi için tepsiyi dolaba kilitlemek zorunda kaldım. Yoksa kimse yiyemeyecekti. O kız tam bir canavar. Kurabiye canavarı, dondurma canavarı. Canavarı. Bitmek bilmeyen bir açlığı var. Midesinde koca bir kara delik taşıyor sanki. Kesinlikle. Aramızdaki havanın biraz yumuşadığını hissederek şansımı deneyeyim bari. Bu arada sen ne yapıyordun burada tek başına? Ben seni ilgilendiren bir mesele değil. Gitti yine.
O anlık samimiyet bir anda kayboluyor. Natsuki hemen eski, dikenli haline geri dönüyor. Peki, sadece merak etmiştim. Hmm. Aramıza yine o soğuk ve rahatsız edici sessizlik çöküyor. Natsuki ile havadan suda konuşacak pek bir şeyim yok açıkçası. İlgilerimiz çok farklı gibi duruyor. Daha fazla da canını sıkmadan gitsem iyi olur diye düşünürken aklıma aniden bir detay geliyor. Aslında mangalarla ilgilendiğini, kulüp dolabında kocaman bir manga koleksiyonu olduğunu söylemişti söyle. Belki de konuşacak bir şeyiniz vardır aslında. Natsuki, manga seviyordun sen, değil mi? Bu kelimeyi duyar duymaz Natsuki adeta yerinden sıçrıyor. Gözlerinde inanılmaz defansif bir ifade oluşuyor. Neden soruyorsun? Yoksa diğer aptallar gibi dalga mı geçeceksin? Eğer öyle bir şey yapmayı düşünüyorsan yemin ederim seni mahvederim. Yumruklarını sıkıyor. Belli ki bu konuda daha önce çok fazla kalbi kırılmış ve yargılanmış. Çok sinirlenmiş bak. Tıpkı benim manga okuduğumu öğrenen insanların dalga geçtiğinde yaptığı gibi. Tabii ki hayır. Sözlerimi dikkatlice tüm içtenliğimle seçiyorum. Aslında evimde benim de oldukça geniş bir manga setim bile var. Ve kimse kimseyle manga okuduğu için dalga geçemez. Herkes istediğini okuyabilir. Eğer kelimelerle bir hikaye anlatılıyorsa o edebiyattır. Neden başka birisi sırf senin zevklerin onlara uymuyor diye sana karışsın ki? Bu sözlerim karşısında Natsuki'nin sıktığı yumrukları yavaşça gevşiyor. Gözlerindeki o öfkeli ifade yerini şaşkınlığa ve hafif bir rahatlamaya bırakıyor. Demesi kolay. Bunu diğer insanlara anlatmak çok zor oluyor. Manganın çocuklar için olduğunu, gerçek edebiyat olmadığını söylüyorlar. İnsanlar anlamadıkları veya bilmedikleri her şeyde bizi suçlamak için hazırlar Natsuki. Konunun ne olduğu önemli değil bak. Sadece kendilerini üstün görmek için bizi küçük düşürmek ve kötü hissettirmek istiyorlar. Onlara fırsat verirsen senin daha çok üstüne geleceklerdir. O yüzden kimin ne dediğini boş verip kendi bildiğimizi, kendi sevdiğimiz şey yapmak en doğrusu. Kısa bir sessizliğin ardından Natsuki yüzünde kocaman, parlak bir gülümsemeyle bana bakıyor. Kesinlikle haklısın. You are goddamn right. Belki de en başından beri düşündüğüm kadar salak değilsindir. Sevinsem mi üzülsem mi bilemedim. Hem öldü hem sövdü aynı cümle içerisinde. Kısa sözle kendi tarzıyla çok şey anlatmak bu olsa gerek. Aynen. Yani kötü değilsin ama kötüsün de iyisin de. Garip bir duygu yaratıyor. Eğer mangaları gerçekten seviyorsan istersen okula dönünce kulüpte beraber okuyabiliriz. Ne dersin? Bu teklifi ondan duymak beni gerçekten şaşırtıyor. Harika olur. Hangileri var peki dolabında? Aslında çoğu var. Hepsini özenle topladım. Ama favorim kesinlikle Parfait kızları. Daha önce hiç duymamıştım. Nasıl bir şey? Okumayı sabırsızlıkla bekliyorum doğrusu. Güzel, sana her şeyini anlatacağım. Natsuki'nin yüzünde saf bir tebessüm oluşuyor. Sanırım değer verdiği mangalarını birisiyle ilk defa bu kadar açık bir şekilde paylaşıyor. Çünkü dediklerine bakılırsa etrafında pek kafa dengi, onu yargılamayacak birilerini bulamamış okumak için. Natsuki ile soğuk duvarları yıkıp rahatça konuşmaya devam ederken arkadan neşeli ama bir o kadar da otoriter bir ses geliyor. Otoritesi güçlü olan tek bir karakter var aramızda. Hey çocuklar, gelecek misiniz? 15 dakikalık molanız dolmak üzere. Ne alaka ya, daha 8 dakika oldu. Videoya başlayalım. Birkaç dakikaya kulüp etkinliklerine başlayacağız. Natsuki'nin yüzündeki o samimi tebessüm Monika'nın sesini duyar duymaz siliniyor. O anki büyünün bozulduğunu ben de hissedebiliyorum. Natsuki'ye bakıp cevap veriyorum. Evet, geliyoruz. Farkında değildik. Zamanın bu kadar hızlı geçtiğini fark edemedik. Geliyoruz Monika. Natsuki, Monika'nın aniden gelip o özel sohbeti, o güvenli alana vermesinden pek de memnun değil sanırım. Yani tam böyle mangalarla ilgili bir şey konuşacak birini buldu, hop. Monika bir anda çıkıverdi. İlk defa mangaları yüzünden yargılanmamak ve onları rahatça paylaşmak sanırım gerçekten çok nadir ve önemli bir şey onun için. Açıkçası ben de liseye başladığımdan beri pek açık açık manga okuyan birisini görmedim. Hatta ben de kendi koleksiyonumdan bahsetmek bile istemiyorum çoğu zaman. Sanırım Natsuki'nin mangalarından bahsetme konusundaki tereddütleri ve korkuları içten içe bende de var. Ama ben Natsuki gibi cesaretli değilim.
O en azından kulübü o devasa koleksiyonu taşıyacak kadar cesur. Belki kızın evde taşıyacak, koyacak bir yeri yok. Nereden biliyor? Belki mecbur kaldı. İnsanları sırf zevklerim için haklama kısmında biraz tereddütlerim yok diyemem. Ne de olsa ben bir kız değilim. Yani bana karşı pek de vicdanlı davranmazlar. Aynen, bizimki kavgaya gider herhalde. Ama kimse beni de yargılayamaz yine de. Ha bak, kendi kendine de gaz veriyor. Yine de kimse beni yargılayamaz kardeşim. İstediğimi yapmakta, istediğimi okumakta özgürüm. Natsuki'nin bana hatırlattığı şey bu oldu. İyi bak, bizi adam ediyor biraz Natsuki. Her neyse. Ha, ben siktir et. Umarım Natsuki'nin o çok övdüğü Parfait kızları mangası bahsettiği kadar güzeldir. Hey sersem, geliyor musun yoksa orada ağaç mı olacaksın? Ne? Ne oluyor? Evet dedin ama orada öylece kendi kendine dikiliyorsun. Kendi kendime konuşuyorum. Düşünemez miyim kardeşim? Natsuki'nin çoktan yürümeye başladığını ve birkaç adım önde bana dönüp elleri belinde beklediğini şimdi fark ediyorum. Sanırım biraz fazla düşüncelerde kayboldum. Tık. Evet, sadece dalmışım. Hızlanıp arkadan Natsuki'ye yetişiyorum ve kızlarla buluşacağımız yere doğru yan yana gitmeye başlıyoruz. Yarın çok güzel bir gün olacakmış gibi hissediyorum. Umarım saçma bir şey yapıp o zar zor kurduğum ince bağı elime yüzüme bulaştırmam. İnşallah MC Bey. Natsuki ile yaptığımız o ufak sohbetin ardından içimde güzel bir rahatlama hissiyle tekrar buluşma yerine geldik. Birkaç dakika bekledikten sonra hepimiz buradayız. Dördü bir araya geldiğinde etrafta o kadar farklı bir enerji yayılıyor ki az önceki sessizliğin ardından bu cıvıl cıvıl ortama ayak uydurmak birkaç saniyemi alıyor. Dördü de birbirinden o kadar farklı ki bazen bu kulübün nasıl bir arada durduğuna şaşırıyorum. Galiba bu da Monika'nın marifeti. Monika'da da var bir şeyler. Monika her zaman enerjik ve toparlayıcı tavrıyla söze başlıyor. Evet millet, öncelikle bugünkü etkinliğimiz güzel miydi? Tüm kızlar onaylı bir şekilde kafa sallıyorlar. Açıkçası ben de eğlendim. Parkın bu temiz havası hepimize iyi geldi sanırım. Sen evden dışarı bile çıkmıyorsun ki, sana iyi gelmesi çok normal. Pekala, o zaman yarın içinde güzel bir planım var ve bu sefer önceden hazırlık yapabileceğiz. Güzel, hazırlıksız gelince yapacak pek bir şey olmuyor çünkü. Nereye gideceğiz peki? Sayır olduğu yerde heyecanla zıplamaya başlıyor. Luna Park'a gidelim mi? Güzel fikir Sayır ama farklı bir yer düşünmüştüm açıkçası. Beraber daha fazla vakit geçirmek için bir kafeye veya restorana gitmek güzel olur diye düşündüm. Birbirimizi daha iyi tanırız ama. Tabii önce sizin fikrinizi almak istiyorum. Yemek. Sayır'ın gözleri adeta yıldız gibi parlıyor. Şimdiden menüyü hayal ediyormuş gibi heves veriyor. Baksana bak, hayalini kuruyor böyle. Çikolatalar, pastalar, börekler, çörekler, pizzalar, hamburgerler. Yemekle ilgili bir şey olunca biraz heyecanlanıyorum da. Hevesli olmana sevindim söyle. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Bence güzel olur. Hem birbirimizi daha iyi tanırız, senin de dediğin gibi. Yuri omuzlarını hafifçe büzerek parmaklarıyla saçının bir tutamıyla oynamaya başlıyor. Sadece çok kalabalık olmasın yeter. Endişelenmene gerek yok Yuri. Gittiğimiz saatlerde fazla kalabalık olmayacak bir yer seçtim. Teşekkürler. Yuri gerçekten insanların çok olduğu yerleri sevmiyor sanırım, dedi MC. Sessizliği ve kitaplarını sevdiği düşünülürse bu gayet anlaşılabilir bir durum. Natsuki yine o bilindik savunmacı duruşuna geçiyor. Umarım fiyatları da düşüktür Monika. Saçma bir yemeğe servet verdiğimiz yerlerden değildir. Onu da düşünüp tam aradığımız gibi bir yer seçtim Natsuki. Merak etme. Pekala. O zaman yapacağımız şeye karar verdiğimize göre bu konuyu burada kapatıyorum. Artık şiirlerimizi gösterme zamanı. İşte başlıyoruz. Karnımda sanki bir kelebeklenme başlıyor. Bir gün bu tabiri kullanacağım aklıma gelmezdi. Ama yazdığım o amatör kelimeleri bu yetenekli kızlara okutma fikri beni hala çok geriyor. Umarım yazdığım şeyi fazla aptalca bulmazlar. Gidip şiirimi gösterme zamanı. Şey var ya, kalbinde hissettiğin her kelebek normal kelebek değildir diye. Nedense aklıma geldi, bilmiyorum. Derin bir çekiyorum, tamamdır. Neredeyse herkese gösterdim.
Düşündüğüm kadar kötü geri dönüşler almadım açıkçası. Belki de yeni başladığımı düşünerek söylemişlerdir. Beni kırmak istemiyorlardır. İçimizdeki heves ölmesin diye. Gerçi Yuri ve Monika fazla bir şey demediler ama en azından Sayori beğendi. Ayrıca Monika da beğendiğini ve bana yardımcı olabileceğini söyledi. Çok iyi. Kendimi geliştirirsem çok daha iyi şeyler yazabilirmişim. Hiç yoksa nedir? İlk denemem sonuçta. Şimdi sıra Natsuki'de. Umarım o da beğenir. En korktuğum da Natsuki'ye göstermek. Nasıl bir tepki vereceğini hiç bilmiyorum. Kesinlikle beğenmeyecek ve benimle acımasızca dalga geçecek büyük ihtimalle. Ama az önce iyi bir arkadaştan başlangıcını yaptık bence. Belki de o kadar kötü olmaz. Belki biraz insaf eder. Her neyse, gidip göstersem iyi olacak. Bekleyip kendi kendime konuştukça zaman geçirmekten başka bir şey yapmış olmuyorum. Diğerleri şiirleri birbirine göstermeye devam ederken derin bir nefes alıp ben de Natsuki'nin yanına gidiyorum. Tekrardan merhaba Natsuki. Merhaba Ayaz. Şey için gelmiştim ben. Benim neyim var böyle? Karşısına geçince boğazım düğümleniyor. Bir anda konuşamamaya başladım. Yoksa hemen mi? Şiir için olabilir galiba. Hafifçe gülümsüyor. Evet, şiir. Pekala, göster bakalım. Vay be, bu çok hızlı oldu. Ben daha fazla direnir, naz yapar sanıyorum. Tabii, hemen çantamdaydı. Natsuki kollarını bağlamış şiirimi ona vermem için beklerken ben de panikle çantamı karıştırıyorum. Bu gözde yok, burada da yok. Lanet olsun, nereye koydum ben bunu? Çantama koyduğumu eminim. Ne oldu budala? Kayıp mı ettin yoksa? Hayır, burada olması gerekiyordu. Ben çantamın dibine eşelerken birden Natsuki aramızdaki mesafeyi kapatıp elini hışımla ceketimin cebine atıyor. O hırsız var, hırsız var. O kadar yakınıma geliyor ki burnuma hafif tatlı bir vanilya kokusu doluyor. Şaşkınlıktan dona kalıyorum. Bir saniye içinde cebimden katlanmış bir kağıt çıkartıyor. Bu olmasın aradığın şey. Zafer kazanmış gibi kağıdı yüzüme doğru sallıyor. Evet, oraya koyduğumu hatırlamıyorum ama oradaymış işte. Gerçekten budalayım sanırım. Evet, öylesin. Bakışlarını hızla başka yöne çeviriyor ama yanaklarındaki o hafif pembeliği yakalıyorum. Natsuki ne kadar kaba davransa da garip bir iyilik de var içinde. Zaten bulduğuna göre okuyabilirsin istersen. Peki, okuyayım bakalım. Umarım aptal gibi sadece kelimeleri yan yana getirmemişsindir. Edebiyat, manga, şiir, zıplamak, görsel. Sadece bunlar yazıyor şiirler. Biraz öyle yapmış olabilirim. Natsuki elindeki katlanmış halde olan kağıdı açıp yazdığım şiiri okumaya başlıyor. Biz de okuyalım bakalım. Fark etmedim. Nasıl oldu da fark etmedim seni? Asıl gerçeği nasıl göremedim? Tarif edilemeyecek acılarını, susturulamayacak bağırışlarını, umut dolu gözlerini, kin ve öfke tarafından darp edilen ruhunu, iyilikleri umut edip aynı anda kötülüğe maruz kalmanı. Nasıl oldu da göremedim? Peki şimdi gel beraber yürüyelim desem, acılardan kurtulup mutluluğu yaratsak birlikte. Bu arada fark etmeyen varsa Natsuki K-I yani akrostiş olarak Natsuki yazıyor. Burada da minik bir Natsukicik var. Natsuki çepiz. Ne oldu? Kaldır hele. Mükemmel yazmışım değil mi? Hadi ama. Gözleri satırların üzerine dikkatle geziniyor. Gerçek hızla okuyor. Bir farkına varmaya çalışıyor. Anlamlandırmaya çalışıyor. Biraz uzun sürdü sanki. Yüz ifadesini okumaya çalışıyorum ama tamamen odaklanmış durumda. Beğenmedin mi? Aptal şiirini alabilirsin. Deyip kağıdı böyle uzatıyor böyle değil mi? Kağıdı sertçe katlıyor ve bana veriyor. Soruma cevap vermeyip kollarını göğsünde kavuşturarak garip bir şekilde başka yöne bakıyor. Beğendim. Sadece senin gibi birisi için fazla iyi yazılmış bence. Bu iltifat mı yoksa yergi mi? Natsuki'nin tarzı gerçekten kafa karıştırıcı. Harbi ya, çok yoruyorsun Natsuki.
Bence bu şiiri başka bir yerden falan almış olmalısın. Ne? Tabii ki hayır, kendim yazdım gerçekten. Bana inanmayan gözlerle bakınca kağıdı açıp ne yazdığımı kendim bir daha okuyorum. Aha, ne oldu, patladık. Gözlerimi kırpıştırıyorum. He, zihnimiz bulandı, olur öyle. Zihnimin içinden ufak bir cızırtı kopuyor. İlginç. Tam olarak yazdığım şiir bu değildi. Kelimeler sanki benim yazmadığım bir şeye dönüşmüş gibi. Her neyse, bu daha iyi duruyor. Belki de sadece yanlış hatırlıyorumdur ne yazdığımı. Bugün çok yoruldum sonuçta. Kendin yazdığına yemin edersen sana inanırım. Ciddi olamazsın. Harbi ciddi olamazsın ya. Gayet ciddiyim. Tabii yalan söylüyorsan yemin edemezsin. Burası ayrı. Sanırım başka seçeneğim yok. Aha. Hayır. Belki de vardır. Ha. Kaydetmiştim gerçi buraya. Dur üstüne yazayım. Heh. Dedim ya arkadaşlar, ben bu videoyu aslında çektim. Ama kayıt patladı. Bomba mı oldu kayıt? Senin için yemin ederim diyeceğim. Sonrasında buna da döneriz başka bir videoda. Senin için yemin ederim. Pekala Natsuki. Öyle istiyorsan öyle olsun. Sağ elimi kalbimin üzerine koyup fazlasıyla ciddi bir tavır takınıyor. Sağ eli kalbin üzerine koyuyor, sol eli havaya kaldırıyor. Şövalye yemeğini. Mangalar ve animeler üzerine yemin ederim ki bu şiiri ben yazdım. Öyle değil aptal, normal yemin etmeni istiyorum. Oflayarak dudak büküyor ama yüzündeki o minik gülümsemeyi saklayamıyor. Gerçi bu da gayet yeterli benim için ama olsun. Yine de et. Kurtuluş yok galiba. Yemin ederim ki bu şiiri ben yazdım Natsuki. Oldu mu? Mutlu musun şimdi? Teknik olarak ben yemin ettiğim zaman gerçekten de ben yazmış oluyorum. Zaten bu ben yazdım. Teknik olarak ben yazdım. Oldu mu? Mutlu musun şimdi? Evet, şimdi oldu. Ayrıca bir gün gözümün önünde tekrardan şiir yazmanı istiyorum. Bakalım gerçekten böyle mi yazıyorsun? Bir yalan borcun mu var? Sen nasıl istersen Natsuki. İstediğin zaman yazabilirim. Peki Ayaz, sana bir şey sonra... Tam Natsuki sözünü bitirmek üzereyken havadaki o tatlı gerilime bıçak gibi kesen bir ses duyuluyor. Acaba kim? Çocuklar, gitmeyi düşünüyor musunuz? Bak, Natsuki'nin önüne geçiyor, görüyor musun? Natsuki arka plana itiyor. Etkinliğimiz bitti ve diğerleri gitti. Ne ara? Etrafa bakıyorum. Sahi zaman ne ara bu kadar çabuk geçti? Çok ilginç, hiç fark etmedim. Natsuki ile konuşurken zaman kavramını yitirdim sanki. Özellikle senin bu kadar kalmana şaşırdım Natsuki. Natsuki gözlerini kısarak adeta bir tehlike sezmiş gibi Monika'ya garip şekilde bakıyor. Sanki aralarında benim bilmediğim görünmez bir savaş var. Haklısın. Gitsem iyi olacak sanırım. Natsuki bana veya Monika'ya başka bir şey söylemeden hızlıca çıkıp gidiyor. Ayaz, sen ne yapacaksın? Sayuri de gittiğine göre sanırım ben de eve gideceğim. Pekala. Eğer istersen bir gün benimle de vakit geçirebilirsin. Sana yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. Bana doğru bir adım yaklaşıyor. Zümrüt çeşitli gözleri doğrudan gözlerimin içine kilitleniyor. Dur bir saniye, şunu bir şöyle geçelim şurada. Hafiften kızardığımı hissediyorum. Monika'nın bakışları ve konuşması çok sıcak ve bir o kadar da tuhaf. Aklını tutarım. Teşekkürler Monika. Rica ederim Ayaz. Görüşürüz Monika. Görüşürüz. Kendine dikkat et. Neyle karşılaşacağını bilemezsin. Ne demek şimdi bu? Tüylerimin ürperdiğini hissediyorum. Her neyse. Monika benden önce davranıp arkasını dönüp gidiyor. Sanırım ben de gitsem iyi olacak. Ben de doğruldum bak. Sandalyede yapıyordum, sırtımı yaslamıştım, doğruldum, okuyorum artık. Ben de gidiyorum. Sanırım ben de tamam. Kafamın içi yeterince karıştı. Hop, eve doğru. Sonunda eve gelebildim. Ne gündü ama. İlk defa bu şekilde dışarı çıkıp vakit geçiriyorum. Üstelik birbirinden güzel kızlarla. Şanslı günüm sanırım. Her neyse, eve geldiğime göre artık tekrardan oyun oynayabilirim. Ne de olsa hayatım değişmedi sonuç olarak. Ve oyun oynamaya her zaman vaktim olmayacak. Büyüdüğümde... bunları düşünmek için çok erken. Tam bilgisayarın başına geçecekken telefonuma bir mesaj geliyor. Boşver bak, vakit oyun oyna. Bana mesaj mı geldi?
Pek sık olan bir şey değil sanırım. Önemli bir şey. Pek sık olan bir şey değil. Sanırım önemli bir şey. Düzgün okudum. Sayori ve ailem dışında arayıp soran kimsem yok. Ve onların zil sesini de değiştirmiştim. Baksam iyi olacak. Telefonu elime alıp mesajın kimden olduğuna bakıyorum. Bilinmeyen numara. Ne yazıyormuş bakalım bu bilinmeyen numara. Merhaba Ayaz, ben Natsuki. Telefonunu Sayori'den aldım. Oo. Asla dememek gerek sanırım. Çünkü birisi bana bugün bunun olacağını söyleseydi asla olmaz derdim. Kendi kendime konuşurken bir mesaj daha geliyor. Müsait misin bilmiyorum ama evinde misin şu an acaba? Selam Natsuki. Evet, eve geldim. Bir şeyler mi oldu? Bir şey mi oldu? Evet, anahtarımı kaybettim de eve giremiyorum şu an. Acaba sana gelsem olur mu? Elbette gelebilirsin, sorun olmaz. Nerede olduğunu tarif etmemi ister misin evin? Sayuri evinizin yan yana olduğunu söylemişti. Tarif etmene gerek yok. Pekala, bekliyorum o zaman. Görüşürüz. Evet, cevap yok, harika. Ne kadar ayıp ya. Bir bari işaret koy. İfade koy. Emoji at, bir şey yap. Her neyse, Natsuki gelmeden önce ortalığı biraz toparlasam iyi olacak sanırım. Kimsenin evi bu halde görmesini istemem. Sayori hariç. O benden daha dağınık olduğu için bir problem olmuyor. Ama diğerlerinden birisi onlar için tamamen kötü bir izlenim oluştururum. Özellikle de Natsuki için. Ne kadar alay edeceğini tahmin bile edemiyorum. İşe koyulsam iyi olur. Bir süre sonra. Ve her şey bitti. Ve bu da Natsuki olmalı. Tam zamanında bitirdim her şeyi. Dur geliyorum. Kapıyı açıyorum ve Natsuki içeri giriyor. Hoş geldin Natsuki. Hoş buldum Ayaz. İyi misin? Biraz yorgun görünüyorsun. Evet yorgunum çünkü bütün gün okul eşyalarımla gezdim. Şimdi konuşmaya başlamadan önce bunları nereye bırakabilirim? Hemen ayakkabıların olduğu yerin yanına bırakabilirsin Natsuki. Natsuki çantasını bıraktıktan sonra salonun yerini gösteriyorum ve salona geçiyoruz ikimizden. Natsuki nasılsın? Sence nasıl olabilirim Ayaz? Elbette iyi değilim. Evime giremedim ve senin yanına gelmek durumunda kaldım. Bu arada sakın saçma bir şey düşünme. Seninle konuşup senin yanına geldiğim için. Ne gibi bir şey düşünebilirim ki Natsuki? Bilirsin işte saçma sapan erkek düşüncelerinden bir şey olmasın yeter. Şimdi anlıyorum. Abi jeton yeni düştü. Hayır tabii ki saçma bir şey düşünmeyeceğim. Neden böyle bir şey düşüneyim ki? Neyim sapık falan mı? Konu ne ara buraya geldi? İyi o kadar da taş kafalı değilsin sanırım. Teşekkürler sanırım. Bu arada bir şey soracağım Natsuki. Evet. Neden diğer kızlardan birinin yanına gitmedin de benim evime geldin? Bana cevap ver bakayım. Çünkü daha rahat olacağını düşündüm. Ne? Daha önce gelmediğim bir yerin benim için daha güvenli olduğunu tahmin ediyorum. Ama burası hızlı geçti. Duyamadık aslında. Yani sen de kulübün bir üyesisin artık. Ha diğerleri ha sen. Çok da fark etmez değil mi? Bana biraz daha mesafeli yaklaştığını düşünüyordum. Ondan dolayı garipsedim sadece. Çok bir şey yok yani. Elbette sana karşı mesafeli olacağım. Kulübe yeni katılan birisiyle hemen kaynaşmak zorunda değilim. En azından ben değilim. Ayrıca sen erkeksin. Ama şu anda o erkeğin evindesin. Helal lan MC. Evet haklısın. Tamam ona da söylemeli. Onun dışında açıklamam gerekirse yani kafanda saçma sapan bir şeyin oluşmaması için Sawyer'in ne kadar yakın tırnak işareti içinde olduğunu biliyorsundur sen de. Ben pek fazla hoşlanmıyorum öyle şeylerden. Sawyer dışında Monika zaten sürekli bir ders, ödev, spor tarzında şeylerle uğraşıyor. Onun da pek müsait olduğu söylenemez. Geriye sen ve Yuri kalıyorsunuz. Yuri'nin evi hem çok uzak hem de daha önce onun evine de hiç gitmedim. Yani biraz eşit sayılırsınız bu konuda. O yüzden senin yanına gelmek daha mantıklı geldi. Şimdi anladın mı beni? Salak olsa anlardın Natsuki. Gayet açık ve net anladım. Ben de zaten ona göre anlattım. Ha içinden diyor. Efendim? Yok bir şey.
Peki yapmak istediğin bir şey var mı? Nasıl bir şey? Vakit geçirmek için oyun oynayabiliriz, bir şeyler okuyabiliriz, şiir yazabiliriz. Ya da senin aklına her ne geliyorsa. Ya da istersen bir şeyler de yiyebiliriz. Evde bir şey yok ama dışarıdan söyleyebilirim. Aslında bir şeyler yiyebiliriz. Ama yanıma çok para almamıştım dışarı çıkarken ve biliyorsun eve tekrar giremedim. Sorun değil, ben hallederim. Gerçekten mi? Evet, hem sen benim misafirimsin artık. Teşekkürler Ayaz. İstediğin bir şey var mı peki? Hayır, istediğim bir şey yok. Sen seçebilirsin benim yerime. Düzgün bir şey olsun yeter. Tamam mı? Okidoki. Telefonumu alıp 2 kişilik sushi sipariş ediyorum. Pekala, bu iş bitti. Tekrardan Natsuki ile konuşmaya başlıyoruz. Evinde hiç yemeklik bulundurmuyor musun bu arada? Hayır, sadece kahvaltı için bir şeyler alıyorum. Onun dışında pek fazla bir şey yapmıyorum. Kahvaltı dediği de gevrek, yumurta. Hani o kadar yani. Ara sıra canım bir şeyler isterse Sayori'den yapmasını istiyorum, o kadar. Yemek konusunda yemek yapma konusunda pek istekli değilim. Eğer istersen ben de yardım edebilirim. Yemek konusunda oldukça iyiyimdir. En azından sen ve Sayori'den iyi olduğumu kesinlikle söyleyebilirim. Buna şüphem yok Natsuki. Sayori'yi en son tek bıraktığımda mutfağı yakıyordu neredeyse. Sayori yemek yapabiliyor ama tek başına yapamıyor. Birinin ona göz kulak olması gerekiyor. Sayori'yle çok iyi anlaşıyorsunuz, değil mi? Yani çocukluktan beri beraberiz. Üstelik ikimiz de birbirimize destek oluyoruz. Sayori benim eksik olan konularda bana yardım ediyor, ben de ona. Ne güzel, çok şanslısınız ikiniz de. Böyle arkadaşlıklar kolay değil. Evet, sanırım. Peki Sayori sana hangi konularda yardım ediyor Ayaz? Senin Sayori'ye yardım ettiğin konuları az çok tahmin edebiliyorum. Cevap vermek istemediğim ama vermek zorunda olduğum sorulardan birisi. Sayori daha çok beni dışarı çıkmak için zorluyor. Kulübe katılmak gibi galiba. Tam anlamıyla. Senin için uğraşıyor. Fark etti mi bilmiyorum ama bayağı uğraşıyor hem de. Kulübe sürekli yeni getireceği birisi olduğundan bahsediyordu. Haklısın Natsuki. Gerçekten çok uğraşıyor. Üstelik daha kendi işlerini de düzgün halledemezken hem de. Aha, yemek geldi. Sanırım yemekler geldi. Ben alıp geleyim. Yemekleri alıp salona dönüyorum ve Natsuki ile tekrardan konuşmaya başlıyoruz. Kulüpteki diğer kızlarla ve özellikle Sayori ile ilgili konuşuyoruz. Sayori. Nedense içimde bir boşluk hissi oluşuyor. Sayori'yi daha fazla dinlemeliyim sanırım ve onunla daha çok vakit geçirmeliyim. Kesinlikle. Sonunda yemeğimizi bitiriyoruz. Sanırım artık yatsak iyi olur Ayaz. En azından ben çok yorgunum. Natsuki'nin burada kalacağını tamamen unutmuşum. Normal gidecekmiş gibi davranıyorum. Doğru, saat çok geç oldu. Artık yatmamız gerek. Ve evet, senin nerede yatacağını göstermeliyim. Doğru bildin, tebrikler. Ya, dalga geçiyor bizle. Benim odamda yatabilirsin. Ne? Senin odan mı? Peki sen nerede yatacaksın? Ben salonda yatarım. Hayır, bunu kabul edemem Ayaz. Ben burada yatarım. Sen kendi yatağında yatabilirsin. Ama Natsuki, koltuklar yatmak için pek rahat değil. Bir misafir olan da sensin. Yani. Bu yüzden benim burada yatmam daha doğru olur. Beni buna ikna etmenin imkanı yok Ayaz. Natsuki hiç inatlaşacak birisine benzemiyor. Başka bir şey düşünmeliyim. Peki o zaman yukarıda yere bir serebileceğim bir yatak daha var. Eğer kabul edersen ben de onda yatarım. Olur mu? Seninle aynı odada mı? Natsuki bir süre düşünüyor. Peki. Kabul, ama saçma sapan bir şey yapayım deme sakın. Elbette bir şey yapmayacağım Natsuki. Sadece bugünlük bir şey üstelik. Sayılı olsa şaka yapardık. Bak, Natsuki'ye şaka da yapamıyoruz. Doğru. Sadece bugünlük. Odama gelip kendi yatacağım yatağı yere seriyorum. Hey Natsuki. Ne oldu? Okul kıyafetlerinde mi yatacaksın? Başka bir seçeneğin var mı sence aptal? Doğru.
Dur bir saniye. Sayori'nin bazı eski kıyafetleri bende duruyor. Natsuki'ye kesinlikle olur onlar. Aslında Sayori'nin bazı kıyafetleri bende duruyor. Onlardan birini giyebilirsin istersen. Yazılar çok hızlı akıyor. Sayori'nin kıyafetleri sende mi duruyor? Nesin sen, sapık falan mı? Ne? Tabii ki de hayır. Giderken almayı unutuyor. O yüzden de bende kalıyor. Öyle diyorsan öyle olsun bakalım. Deneyecek misin peki? Sanırım pekala deneyeceğim. Kıyafetlerle yatması zor olacak. Pekala hemen getiriyorum, bir saniye. Kıyafetleri dolaptan çıkartıp Natsuki'ye veriyorum. Ne diyorsun? Olur gibi. Çıksana budala. Kıyafeti gözünün önünde mi giyeceğim? Özür dilerim. Çok özür dilerim, daldım bir an, hemen çıkıyorum. Kapıyı kapatıp Natsuki'nin kıyafetleri giymesini bekliyorum. Gelebilirsin. Çok da kötü olmamış bence. Tek bir kelime söyleme. Sadece yatmak istiyorum. Kafamı sağlıyorum ve ışığı kapatıp kendi yatacağım yere geçiyorum. İyi uykular Natsuki. İyi uykular Ayaz. Gözümü kapatıp kendimi uykunun kollarına bırakıyorum. Geldik yine o ana. Hoş geldin Ayaz. Bugün iyi gitti sanırım, değil mi? Ufak tefek yardımlarım söz konusu fakat işin büyük bölümünü sen yaptın. Eyvallah kral. Ayrıca Natsuki ile ilgili pek uğraştıracak bir şey olmadı benim açımdan. Sadece biraz destekleme yaptım. Ama yarın için dikkatli olmalısın. İlerleyen kısımlarda kodlar farklılaşıyor. Bu sen ve benim yaptığımız şeyden dolayı mı? Yoksa başka birisi mi yapıyor bilemiyorum. Büyük ihtimalle her ikisi de. Sen normal bir şekilde ilerlemeye devam et. Gerekli olduğu yerlerde ben yardım edeceğim sana. Başka bir şey? Dışarıdan gelecek tehditlere karşı hazırlıklı ol. Dediğim gibi ne olacağını bilemiyorum. Ayrıca Natsuki ile de olabildiğince iyi vakit geçir. Onun sana güvenmesi oldukça önemli. Bip 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 bip. Tamam. Arkadaşlar burada bölümün sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Tekrardan buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bakalım Natsuki'ler neler yaşayacağız. Kodlarda nasıl bir farklılık olacak. Hepsini ileriki bölümlerde göreceğiz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.